Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan sonra 270'li yıllara geldiğimizde Hz. Malik'in İtalya'dan ayrılarak İspanya topraklarına ayak bastığı günlere ulaşıyoruz. İspanya topraklarına ilk geldiğinde etrafında kalmış olan 15-16 kişilik grup ekseriyetle bu bölgedeki ticari faaliyetlerin çok etkin olmayacağını söylüyorlardı. Kaldı ki yol boyunca yaşanan birkaç aksaklıkta da birkaç defa gemilerine ihtiyaç molası verdiklerinde yüksek fiyatlar ve diğer sıkıntılar sebebiyle de paraları neredeyse bitmişti. Hz. Malik bu manada İspanya topraklarından hem geriye dönebilmek hem de bölgeye geliş amacını Allah'ın rızası uğrunda elbette tamamlayabilmek adına kalıp o bölgede etkinliğini göstermesi gerekiyordu. Bunun için bir çözüme ihtiyaçları vardı ve İspanya'da en önemli araçlar devrin atları. Biliyorsunuz o dönem itibariyle atlar oldukça değerli ve kıymetli. Aynı zamanda İspanyolların atlara verdiği değerler de oldukça yüksek. Avrupa'nın diğer bölgelerinde ekseriyetle tarım amacıyla kullanılan bu atların yanı sıra İspanyollar atlara biraz daha fazla ehemmiyet veriyorlar. Onlara özellikler atfediyorlar. Hatta Avrupa kıyılarında atlarına isim verme noktası İspanyollarda ilk gelişmiş özelliklerinden biri olarak adlandırılabilir. Haddini aşacak seviyeye ulaşmış olan bu at sevgisinin yanında Hz. Malik Efendimizin bölgeye ulaşmış olduğu zaman diliminde atlara uğramış olan bir hastalık var. Bu hastalık atların arka bölgesinde ani yaraların açılmasına sebep oluyor. Pek çok yapılan tedavi yöntemine rağmen bu konuda gerçekten ulaşılabilmiş bir çözüm de bulunamıyor. Hz. Malik biliyorsunuz ki Arap dünyasında ehemmiyetli olan at ve at bakıcılığı hususunda ciddi anlamda tecrübe sahibi ve beraberindekilerle bu önemli at hastalığını giderebilmek için çalışmaya başlıyorlar. Hemen bölgedeki otlardan yapılmış olan yeni karmalar ve atlara uygulanan ilk defa bir diyet formülüyle atlarda görülmüş olan bu ani şeker yükselmesini engellemeye çalışıyorlar ve sonrasında bu hastalığın bölgedeki sulardan kaynaklandığını, sulardaki bir takım maddelerin değişmesiyle hasıl olduğunu fark ediyorlar. Atların otlak yerlerini değiştirdikleri gibi besinlerini de değiştirip belli diyetlere tabi tuttuklarında düzelen atların sahipleri ise Hz. Malik'in ihtiyacı olan paranın kat ve katını ödüyorlar kendisine. İspanyollar bu noktada Arapları seviyorlar, zira en değer verdikleri atlara bu noktada ihtiyacı olan tedaviyi görmüş olmaları onlar için oldukça önemli. Sorduklarında Hz. Malik bölge ticaretinde İtalya ile gelişmiş olduğu ilişkilerden bahsediyorlar. Dolayısıyla Roma'nın İspanya'da olan görevlileri de bunu teyit ettikleri anda yaptıkları bu hizmetin karşılığı olarak ve bu yakın ve sıcak temastan kaynaklı olarak onlara ticaretlerini geliştirmeleri için yardımcı olmak istiyor. Ancak bu noktada Hz. Malik'in aklına bir fikir daha geliyor. Avrupa ile Afrika arasında yapılabilirliği yani potansiyeli oldukça yüksek olan ticari ihtimali ortaya koyuyor. Daha önce hatırlayacaksınız ki Makrianus'a da bu konuda önemli tecrübeler aktarmıştı ama Makrianus'un bu noktada ömrü vefa etmemişti diyelim. Efendim hakikat İspanyolların henüz Afrika kıyılarıyla bir ticaret düşüncesi yokken hem de bu kadar yakın anlamda yaşarlarken böyle bir şeyin olması önce bir düşünceye sebep oluyor. Ancak ardından bunun olabilirliğine dair bir ihtimal doğuyor. Hz. Malik bu manada sadece parasını kullanmakla kalmıyor, bölgedeki ticari olanakları 6 ay gibi kısa bir sürede hazır ederek İspanya'daki Romalı valilikten de el altında bir destek alıyor. Bu destek şöyle ifade edebiliriz. İspanya'da var olan Romalı'ya bağlı valilik el altından Hz. Malik'le bir ortaklık yapıp bozulan Roma ekonomisi içerisinde kendi ekonomik imkanlarını geliştirmeye niyet ediyorlar. Hz. Malik'in yapacağı ticaretten yüklüce elde edilecek bir gelir hem Roma'dan kesintiye uğrayan maaşları tamamlamak hem de bölgede kendi güç ve kuvvetlerini gösterebilmek
hem de sonuçta dünyevi ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve ötesine geçebilmek için oldukça önemli. Bu noktada Roma valiliğinin içerisindeki birkaç bürokrat da yüklü miktarda Hz. Mali'ye mal tedarik edebilmesi için el altından bir destek veriyorlar. Destek oldukça genişliyor. Hz. Malik elindeki parayla bazı ticari ürünler elde etmiş olsa da Romalı valiliğin el altından verdiği destekle toplamda 5 gemilik bir ticari konvoy oluşturuyor. Ancak Hz. Malik oldukça ilginç bir yöntem seçiyor. Roma valiliği ile yapmış olduğu bu gizli anlaşma, el altından gerçekleşen bu gizli anlaşmanın içerisinde en az bir geminin hediyelik olarak telakki edilmesini arzu ediyor. Zira Arap dünyasının özellikle ilk ticaretini yaparken insanlarla hediyeleşmesi hem önemli bir adet hem de nihayetinde ilerleyen dönemler için tarafların birbirlerine sevgi ve samimiyet duyması için tabiri caizse bir önden ödeme gibi algılanıyor. Bu noktada Avrupalıların ilk defa görmüş olduğu bir ticaret stili. Ancak bir etkinliği olabilir diye düşünüyor. Çünkü geceler ve günler boyunca Hz. Malik'le yapılmış olan hem görüşmeler hem beraber yenen yemekler onun ne kadar nitelikli ve iş yapabilir bir tacir olduğunu gösteriyor. Sonuçta ondan önce gelmiş olan atalarının da Avrupa'daki etkin isimler olmaya başlamaları bu manadaki güven tazelemeye destek oluyor. Hz. Malik oluşturulmuş olan 5 gemi, birinin içinde topyekün hediyeler olmak üzere karşı tarafa doğru geçmeye başlayacak. Mesafe elbette kısa görünmekle beraber Hz. Malik'in geçişten önce göndermesi gereken insanlar var. Yani böyle bir ticaret karşılığında Afrika'dan ne getirilebilir? Özellikle Afrika'da var olan hayvancılığın önemi ve hayvanların derilerinin doğru kullanılamıyor oluşu Hz. Malik'e gelmiş olan ilk istihbaratlardan biri. Avrupa'da ise Roma'nın yaşamış olduğu ekonomik buhran ve kriz sebebiyle her manada sıkıntı var. Deri bunların başında geliyor. Deri bu dönemde özellikle ayakkabıcılık başta olmak üzere bütün giyim kuşamı oluşturan en temel ihtiyaçların başında geliyor. Derinin olmadığı bir Avrupa'da herkesin hem soğuktan hem sıcaktan kendini koruyamayacağı bir gerçek. Atlara bile binmek için sonuçta deriye ihtiyacınız var. Ancak deri ihtiyacının ekseriyetle Sasani İmparatorluğu üzerinden gerçekleştiği de unutulmamalı. Bu noktada açılacak olan bu yeni kanalın Sasaniler tarafından haberdar olunması durumunda ne gibi tepkilerle karşılaşılacağı da soru işareti. Ancak Hz. Malik bu noktada belli bir kota uygulamasını seçiyor. Yani bir anda 15-20 gemiyle hareket edebilme imkanını söylerken İspanya'da oturanlar hayır diyor, adım adım yavaş yavaş ilerlemeliyiz. Bu noktada İspanyolların açgözlülüğü ön plana çıkıyor elbette ama Hz. Malik'in asıl istediği Sasanilerin dikkatini çekmeden İtalya'da yaptığı gibi İspanya'da da kalıcı bir Arap topluluğunu oluşturmak üzerine kurgulanmış. Bu noktada hem Afrika ile Avrupa'yı birleştirecek hem de Arap dünyasının sonradan Afrikalıları gerçekleştirmiş olduğu bu ticaretle daha önce yaşanmış olan gerginliğin de ortadan kaldırılmasına destek olacak. Bu noktada Hz. Malik tam da kendisine atfedilmiş olan ismi gerçekten hak edecek bir noktaya ulaşmış bulunuyorlar. Yani bugünün tarihçileri daha detaylı inceliyor olsalar bu dönemde Arap topluluklarının içerisinde Hz. Malik'in ne kadar büyük bir siyasi deha olduğu elbet bir kez daha görülecektir. Ancak başlanmış olan her güzel şeyin içerisinde bir tehlike ve sıkıntı her zaman olacaktır elbette. Dünya tarihi boyunca gördüğümüz üzere gemiler yola çıkıyor, karşı tarafa ulaşıyor ama sonrasında bir çetrefilli işle karşılaşıyorlar. İşte bu işin içinden de Hz. Malik nasıl kurtulacak ona da yarın bakacağız. Kalın sağlıcakla.